Kazakistan'dan geliyorum ama aslında Koreliyim. Benim bir inancım yoktu Müslüman olmadan önce. Yani hiç onu düşünmüyordum ben. Kimim, yani ne için buradayım, bu dünyaya ne için geldim. Ailem İslam'a karşıydı ve şu anda karşı bence. Yani ben 2016'da Müslüman oldum. Annem, babam bana hep söylerdi böyle dini şeylere girme. Anne babam bir odadayken ben başka odaya kapıyı kilitleyip orada namaz kılardım. 7 sene boyunca bu kadar önemli bir şeyi gizlemek çok zor bir şey. Ama tabii anne babam ve kardeşim İslam'a gelmesini isterim. Beni çok şu an anlamıyor ve İslam aslında ne kadar doğru bir yol olduğunu bilmiyorlar. Seni tanıyabilir miyiz? İsmim Anton Hwan, 25 yaşındayım. Kazakistan'dan geliyorum ama aslında Koreliyim. 16 yaşında liseyi bitirdim. Sonra Türkiye'de tıp okumak için Türkiye'ye gittim. Ankara'da tıp okudum. Şu an yaklaşık 2,5 senedir Almanya'da doktor olarak çalışıyorum. Çocukluğun nasıl geçti? Nerede doğup büyüdün? Kazakistan güneyinde Taraz diye bir şehir var. Orada büyüdüm 16 sene boyunca. 11 yaşında yatılı okulda okumaya başladım. O zaman biraz zordu benim için. Yani tam çocuktum ve ailemden ayrıldım. Ama sonra tabii birkaç ayın içinde alıştım. O zaman yani benim ana dilim normalde Rusça ama orada Kazakça da çok hızlı bir şekilde öğrendim ve başka dilleri de geliştirdim. Annem babam doktor olduğu için ve ben de küçükken onlar nasıl çalıştığı ve hastalara yardım ettiği için ben de o mesleği sevmeye başladım. Ondan dolayı ben de o mesleği seçtim. Sonra Türkiye'de okumaya karar verdim ve 16 yaşımda işte gittim Türkiye'ye. Kaç dili biliyorsun? Şu an 5 dilde konuşabiliyorum. Yani ana dilim Rusça, sonra Kazakça, Türkçe, İngilizce ve şu an Almanca en son olarak öğrendim ve şu an Almanya'dayım. Sen kendini Koreli olarak mı görüyorsun? Yani ben kendimi Koreli olarak görüyorum tabii ama Kazakistan tabii bana büyük bir katkılar var. Sonuçta tüm arkadaşlarım hepsi Kazaktı ve onlardan dolayı yani Kazakçayı çok hızlı bir şekilde öğrendim. Dil olarak da biraz ilk 4-5 ay biraz zor oldu Türkiye'de. Çünkü Türkçe az biliyordum ve o Türkçe Kazakça'ya çok benzediği için yani çoğunu anlıyordum ama konuşmak biraz zor geliyordu tabii. Ama sonra alıştım. Müslüman olmadan nasıl bir inanca sahiptin? Benim bir inancım yoktu Müslüman olmadan önce. Yani hiç onu düşünmüyordum ben. Kimim, yani ne için buradayım, bu dünyaya ne için geldim, bizi kim yaptı, öyle bir aklıma sorular gelmiyordu. Onu da düşünmüyordum ve bizim ailemizde de böyle bir din meselesi çok konuşulmuyordu. Yani Kazakistan nüfusu %70'i Kazak, %25'i Rus ve %5'i de diğer ülke vatandaşları. Ama Kazaklar hepsi Müslüman. Onlardan işte biraz bazı şeyler öğrendim. Hatta lisenin son 2-3 senesinde onlarla beraber oruç tutmaya başladım. Ama Müslüman değilim, öyle bir bu nedir, ne için yapılıyor öyle bir meraktan. Sonra işte Türkiye'ye gittikten sonra orada daha çok tabii insanları gördüm ve çok iyi insanlarla tanıştıktan sonra birkaç bir şeyler öğrendikten sonra kitapları okuduktan sonra yaklaşık bir sene sonra Müslüman oldum. Benim okul hayatım genel sadece işte ders çalışma ve işte arkadaşlarla takılmakla, pikniktir, başka oyunlardır, futboldur öyle geçti. Mesela yani din konularla hiç aklıma gelmedi yani. Hani sen neden Müslüman oldun? Dediğim gibi işte normalde yani Kazakistan'da ben hep genelde Müslümanlarla takılıyordu ama hiç o mesela dini şeyleri düşünmezdim. Sonra işte Türkiye'ye gittikten sonra orada yani iyi mübarek insanları gördüm. Sonra bir düşündüm, bunlar mesela bu iyi işleri ne için yapıyor? Hiçbir karşılığı olmadan mesela sana çok iyilik yapıyor. Sen de düşünüyorsun, bu benim için niye yaptı bunu? Bir şey mi istiyor benden? Sonra aklıma böyle sorular gelmeye başladı. Ben yani bu dünya ne için var ki, nasıl oluştu? Ama yani bu tesadüfen olabilecek bir şey değil diye düşündüm. İşte bir de arkadaşlar bana bir şeyler anlatıyordu. Mesela İslam genelde Türk insanlar çok sıcak
soğukkanlı insanlar olduğu için çoğu bana yaklaşıyordu ve bana bir şeyler anlatmaya çalışıyordu. Ben de sonra işte onları dinleyerek birkaç da kitap okudum İslam'la alakalı. Ondan sonra işte daha derin düşündükten sonra anladım ve içinde de bir his vardı zaten bu doğru yol diye. Ondan sonra kabul ettim. Nerede Müslüman oldun? Yani nasıl diyeyim? Yani evdeyken işte kendi kelime şehadet getirdim. Ama yakında bir arkadaşım vardı Kazak. Çoğu Müslüman olmamı isterdi. Hep söylerdi de. Sonra bir gece o zaman da böyle düşünceler vardı mesela. Muhtemelen doğru yoldur ve mesela ben yarın ölsem şimdi Müslüman olarak değil de inanmayan biri olarak ölsem muhtemelen cehenneme girerim diye. Öyle düşünceleri sonra bir gece işte ben Müslüman oldum. Yani bir arkadaşla onunla beraber kelime şehadet getirdim. Sonra Müslüman oldum. Müslüman olduktan sonra yeni alışkanlıkların oldu mu? Evet tabii ki alışkanlıklarım oldu. Mesela ben Müslüman olduktan sonra 2 gün direkt 5 zaman namaz kılmaya başladım. Ona alışmak biraz sürdü, biraz zordu. İlk başta mesela Müslüman olmadan önce hiçbir şey yapmıyordun. Yapmak zorunda da değildin. Ama 5 zaman namaz kılmaya başladıktan sonra her gün bir rejim oluşuyor ve o rejimine kendi gününü ona göre ayarlaman gerekiyor. Hep onu düşünmen gerekiyor ve ona göre bir şey yapman gerekiyor. O biraz zordu. Sigara, alkol böyle bir maddeleri zaten kullanmıyordum. Mesela ben Müslüman olduktan sonra böyle bir çok mükemmel bir yani iyi bir his almadım içinde. O his daha sonra gelişti yaklaşık bir 3-4 sene geçtikten sonra artık böyle İslam'ı tanıyınca, kitapları okuyunca ve YouTube'da bazı videolar izledikten sonra artık İslam ne kadar hayatıma ne kattığı önemini ondan sonra anladım. Mesela eskiden hep kaygılı bir düşünce mesela bir sınava girmeden önce hep bir soru işaretler vardı. Ben bu sınavı geçecek miyim, kaç puan alacağım veya başka bir sıkıntılar olsun ama Müslüman olduktan sonra tabii hemen değil ama İslam'ı tanıdıktan sonra tevekkül hissi geliyor. Yani hepsinin tüm işini Allah'a bırakıyorsun. Ben elimden gelince yaptım diyorsun ve sadece dua ediyorsun. O his seni çok iyi rahatlatıyor ve sen kafan da boş oluyor. Mesela çok rahat bir şekilde yürüyorsun, uyuyabiliyorsun. Ailenizden gizli 7 yıl Müslüman olarak yaşadınız. Bu süreci bize anlatır mısın? Ben işte Müslüman olduktan sonra direkt namaz kılmaya başladım. Oruç tutmak da. Oruca karşı bir şey demiyordu mesela anne babam. Çünkü lisedeyken de arkadaşlar tuttuğum için öyle bir şey demedi. Ama mesela namazı ben evde gizli olarak kılardım. Yani onlar görmesin diye. Mesela anne babam bir odadayken ben başka odaya anahtar kapıyı kilitleyip orada namaz kılardım. Çok hızlı bir şekilde kılmaya çalışıyordum. Birinin geliyor diye sesini duyunca bırakıyordum. Sonra tekrar başlamak zorundaydım. O ilginçti. Cuma'ya da aslında bir sıkıntı çıkmıyordu çünkü annem babam hep işteydi o zaman da. O vakitte. Yani genelde yemekler helal oluyor Kazakistan'da ama mesela bizim ailede tabii biz Koreli olduğumuz için mesela domuz eti de yeniliyor. O süreç biraz zor geçti ama Müslüman olduktan sonra 2 sene sonra mesela babamda bir şeker hastalığı çıkmıştı. Ondan dolayı hiç yani domuz eti de gitti diyetten dolayı. O da bir Allah'tan bir lütuf geldi diye düşünüyorum. Müslüman olduktan sonra ilk ne yaptın? Yani şu Müslüman olma süreç zaten kronik bir süreç. Yani ben mesela çok uzundur Müslümanlarla beraber çalışıyorum veya okuyorum. Ama işte üniversitede ne değişti? Acayip iyi insanlarla tanıştım. Hiç bana yani çok iyilik yapan ve hiç karşılıksız iyilik yapan insanlar sonra bana İslam'ı anlatan insanlar da çoktu bayağı yanında. O zaman da tabii düşünmeye başlıyorsun. Bu yol benim için doğru yolmuş diye. Sonra işte o his geliyor. Bu benim için doğru, ben buna yönelmem lazım. Ama böyle bir ani bir şekilde gelişen bir şey, bir olay değil yani çünkü ben hep Müslümanlara takıldığım için, vakit geçirdiğim için onların nasıl bir insan olduğunu biliyordum. Ama üniversitedeyken daha onu düşünmeye başladım yani bunun niye böyle. Müslüman olduktan sonra ailene bunu nasıl açıkladın? Ailem İslam'a karşıydı ve şu anda karşı bence. Yani ben Müslüman 2016'da Müslüman oldum ve annem babam karşı olduğunu biliyordum çünkü bana hep söylerdi mesela böyle dini şeylere girme çünkü İslam o zaman ve bu zamanda da şimdi mesela çok da terörist o şekilde anlatılıyor mesela. Ondan dolayı çok o konuşmalara girmesini istemedi. Ondan dolayı ben karşı olduklarını bildiğim için onlara ilk başta söylemedim.
Geçen sene söyledim. Ailem biraz negatif şekilde karşıladı diyelim. Çünkü annem babam karşı olduğunu biliyordum zaten. Ve ben geçen sene söyledim onlara onu. 7 sene boyunca bu kadar önemli bir şeyi gizlemek çok zor bir şey, çünkü hep anne babanın yanındasın, onlar senin aslında en yakın insanlar senin için ve sen onlardan bu kadar büyük bir şey gizliyorsan tabii onlar şey düşünüyor, bu niye gizliyor, bu yani bana inanmıyor mu? Ben aslında en yakın insanım, ona niye böyle bir şey yapıyor? Ve zaten sen onların yanındaysan hep onu düşünüyorsun. Nasıl söylesem mi, söylemesem mi, nasıl bir tepki verir diye. Ama sonunda işte karar verdim söyleyeceğim diye. Çünkü yani bu kadar gizlemek zordu içimde ve söyledim. Onlar da işte bu şekilde bana sorular sormaya başladı. İşte niye sakladın? Bize inanmıyor musun? Biz işte en yakın insanlarız. Niye İslam'ı seçtin, niye başka dinleri seçmedin? Çünkü yani İslam'ı zaten öyle bir negatif şekilde dışarıda tanıttıkları için ve şey sıkıntısı da var mesela. Kazakistan'da da Türkiye'de de yani biz normalde işte insanlar Müslüman olarak doğuyor ama sonra İslam'ı çok tanımıyor ve önemli şeyleri yapmıyor insanlar. Çünkü ya yapmak istemiyor ya bilmiyor. Mesela insanları aldatmamak veya işte harama girmemek. Bu bizim Müslüman dediğimiz ülkelerde çok yaygın bir şey. Bizim anne baba da onları görerek tabii İslam'la alakalı yani iyi düşüncelere girmiyor tabii. Bu böyle Müslüman mı olur diye söylüyor. Çünkü babam da öyle büyüdü. Hep Müslümanlarla, hatta sınıf arkadaşı sanki bir imamdı. Ama onların ne kadar bir kötü taraflarını bildiği için öyle bir düşünüyordu, bu öyle bir din mi olur? Niye İslam? Öyle bir tepki gösterdi, böyle sorular sordu. Ben de o zaman tabii korkudan mı veya işte çok cevap veremedim o konulara. Ama işte bir zaman geçtikten sonra iyileşti diye düşünüyorum bağlarımız. Evet, mesela annem babam İslam'ı tabii Kazaklar Müslüman olduğu için veya başka Müslümanlardan gördü dışarıdan. Bizde mesela bizim ülkede liyakat veya işte insanları aldatmak, haram şey, alkol içmektir. Bu çok normal bir şey. Ama böyle dışarı tanıtırsan tabii insanlar farklı düşünür. Böyle din mi olur? Siz bunu diyorsunuz, bunu yapmak lazım ama hiçbiri yapmıyor. %90'ı yapmıyor maalesef. Kimisi uygulamıyor ve tabii sonra farklı düşünüyor. Sence İslam'ı yaşamak zor mu? Aslında zor değil ama dışarıdan çok zor görünebiliyor ve öyle anlatılıyor. Yani insanlara sadece işte zorluklar anlatılıyor. Mesela 5 zaman namaz kılman lazım, oruç tutman lazım, bunu yememen lazım ama aslında İslam'da da nimetler aşırı çok. Mesela yemeğin mesela %2'sini yemek yasaksa %98'ini yiyebiliyoruz ama insanlar o açıdan bakmıyor. Aslında o 5 zaman namaz kılmak da aslında sana bir disiplin katıyor ve sen her gün onu düşünerek daha organize oluyorsun aslında insan olarak. Mesela bir gün 24 saat olsa ve biz sadece tüm namazları hepsini hesaplasak yani yaklaşık maksimum 1 saat yetiyor aslında. Hepsini yapmak için abdestle beraber. Bu günlük hayatında yaşadığın kaygılardan, endişelerden kurtuldun mu? Ben mesela şu an Almanya'da doktor olarak çalışıyorum. Bizim meslekte mesela hep şey düşünüyorsun. Bir hastaya bir ilaç başladıktan sonra bu ilaç hastaya yardım edecek mi? Bu hasta mesela acil bir hasta geldiği zaman hangi ilaç başlayacağım veya başka ne yapmam lazım, o düşünceye giriyorsun ama artık İslam'da çok uzun zaman olduğum için o kaygı artık kalmıyor çünkü sen yani aklında ne doğruysa onu yapıyorsun ve artık her şey sonra Allah'a bağlı yani sen sadece iyi çalışman lazım ve sadece kendi bilgilerini kullanman lazım. Her şey kader olduğu için hepsini Allah'a bırakıp ona inanıyorsun yani ne olacaksa bile ve insanlar mesela öldüğü zaman düşünmeye girmiyorsun mesela bu niye vefat etti? Benim yüzümden mi vefat etti? Ben mi bir hata yaptım? O düşünce de çok olmuyor. Çünkü yani bu bir kader, yani muhtemelen senin yapabileceğin de bir şey yoktur. O gözle bakıyorsun çünkü sen elinden geldiğini yaptıysan artık sonrası kader. Ailen nasıl bir inanca sahip? Ailemin de şu an inancı yok, yani bir dini yok mesela, yani Hristiyan da değil,
Müslüman da değil. Sadece işte bir ilah var, ona inanıyor, bu kadar. İslam'ı sana nasıl anlattılar? Ve ilk başta şey anlattılar mesela, bir Allah var ve o bizi yarattı. İşte şey düşünüyorsun, bu kendi kendinden gelişen bir olay olamaz. Bir mesela dünya nasıl yaratıldı ondan mesela bahsetti. Hani mesela bir bina yapmak için bir sürü malzeme lazım ve bir mühendis lazım, taşlar lazım ve işte başka çimento falan, hepsi, yani bir sürü malzeme var. Ama bu tüm malzemeler hepsini bir araya koyarsak ve işte milyon seneye beklersek hiçbir şey olmaz. Yani biri bir şey yapması lazım. Dünya bir tesadüf olamaz diye düşündüm. Bu kadar hayatımızda güzellik varken, mesela böyle bir güzel tabiat varken, bu hiçbir şey tesadüf olamaz diye düşündüm. Ve bunu yani biri yapması lazım diye düşündüm. Mesela Risale-i Nur'da da, kitapta da yazıldığı gibi, mesela bir kitabın yazarını öğrenmek istiyorsan o kitabı okuman lazım ve kitap eğer çok ilginçse veya işte çok bilgili bir şeyse, o zaman şey diye düşünebilirsin, bu yazar çok iyi bir yazardır veya mesela bir binaya bakarak düşünebilirsin, bu mühendis müthiş bir bina yaptı, bu çok akıllı bir insan diye. Bunun gibi bu hayatta da eğer insanlara bakarsın, mesela yani bizim vücudumuz ne kadar muhteşem ve ne kadar aslında zor bir sistem. Sonra ağaçlar, işte hayvanlar, bu her şey bir düzende çalışıyor, bir düzenli bir şekilde ve hiç hata olmadan çalışıyor. Hiç tesadüf olamaz diye düşündüm. O zaman hiç düşünmüyorsun, bu hücre nasıl çalışır, bu niye böyle gider. Bir hücre çok küçük, mesela gözle görünmeyecek bir şey ama tüm işlevleri görüyor. Mesela bizim vücudumuzda da bir sürü sistem var. Hepsi beraber bir düzende çalışıyor. Hiç hata da vermiyor. Hatalar olduğu halde bile kendi kendini düzeltiyor. O şeyler çok, onları düşünmeye başladım. Lisedeyken onları hiç düşünmezdim. Bu niye böyle, bu niye böyledir diye. Sonra işte o mantıklı gelmeye başladı. Bunu biri yaratması lazım. Bu kendi kendinden olamaz. İslam doğru yol diye düşündüm, yani bu gerçek din, bu doğru yoldur. Buna uymam lazım ve bu benim için de doğrudur. O his geldi. Tıp ilmi senin imanına nasıl bir etkisi oldu? Tıp fakültesinde okuyarak, tabii ben Müslüman olduktan sonra, tıpı daha çok öğrendikten sonra, kendi vücudumuzu daha detaylı bir şekilde öğrendikten sonra, Allah ne kadar bizim vücudumuzu ne kadar detaylı, ne kadar zor bir sistem olduğunu anlıyorsun ve her şey düzenli çalıştığını anlıyorsun. Her bir kasa bir sinir gidiyor ve sadece o sinir o kası uyarabiliyor. Veya bir hücre, eritrositler var, küçük kırmızı kan hücreleri. Onlar mesela oksijen taşıyor ama onlar nereden biliyor niye bunu yapıyor? Sonra başka akciğerler niye bizim için havayı içine alıyor? Bu şekilde bizim insan vücudumuz çok detaylı bir şekilde öğrendikten sonra düşünüyorsun, niye insanlar hepsi aynı düşünmüyor, hepsinin zihniyeti farklı. Çünkü kendimizin bir şeyi var. Allah razı olsun. Sus artık be kadın, sus! Sus! Defol git! Yok. Nefret ediyorum senden! Nefret ediyorum senden! Bir daha yüzümü göremeyeceksin! Defol git! Onlar bazı sırları bilseydi böyle olmazdı. Mehmet Yıldız'ın kaleminden Mutlu Evliliğin Sırları şimdi mybedesten.com'da.